Bazı insanların takıntısı vardır. Son sözü ben söyleyeceğim. Bazı insanlarınsa bir türlü söyleyemediği bir şeydir. Ne istifa edebilir, ne sevgilisinden ayrılabilir, ne de o son sözü söyleyip rahatlayabilir. Bazı insanlarsa o son sözü ayrıldıktan sonra söylüyor. Yolda giderken mesela diyelim ki bir araba çamur sıçrattı üstüne. İşte arkasından döner, ses edemez. Yürürken öyleydi böyleydi. Şimdi sansürletmeyeyim kendi kendimi. Ama asıl mesele şu ki son sözü söyleyemiyoruz. Çünkü son sözü söyleme sanatı yurt dışında eğitimi verilen ve insanların böyle alkolikler toplantısı gibi el ele tutuşup birbirini cesaretlendirdiği bir olay. Peki biz son sözü nasıl söyleyebiliriz? Ve biz sevdiğinizden neden ayrılamıyorsunuz? Niye bir türlü istifa edemiyorsunuz? O odaya girip gelin görelim bakalım. O son sözü söylemek nasıl mümkün? Hoş geldiniz. Şimdi her şeyden önce şunu bilelim. Bir metafor yapmam lazım çünkü. Akılla zeka arasında bir fark var. Bu konuda hatta 2 videom var. İkisini de linkini aşağıya koyarım, görürsünüz. Akıl ve zeka arasındaki fark şu. Akıl silahtır. Dolayısıyla yanınızda bir silah taşımanız, ki önerilmez, çok çirkin bir şey. Ama yanınızda bir silah taşımanız kendi güvenliğiniz için çok tehlikeli bir yerdeyseniz, savaşın ortasındaysanız önemli değil mi? Ama mermisi yoksa, yani cephane, mühimmat yoksa işte o da zekadır. Yani her insanın aklı vardır. Orada bir sorun yok. İyi kötü. Yani karıncanın bile bir aklı var. Maymunun aklı var. Ya bazı bitkilerin bile aklı var. Düşün artık yani. Dönebiliyor güneşe doğru sensörlerle. Ama zeka apayrı bir şey. Zeka kültürle birleşirse mükemmel insanları görmeye başlıyorsunuz. Buradaki sıkıntı şu. Şimdi aklınız var. Silahı birine çekip doğrultuyorsunuz. Bir muhabbet, sohbet sırasında. Ama içi dolu değil. Yani kurşun yok içinde. Zekanız çalışmıyor. Sağlık sorununuz var, streslisiniz, bilginiz yok, cahilsiniz. Öyle ya da böyle o silahın boş olduğunu anlarlarsa sizi bitirirler. O son sözü size söyletmezler. Tiyatroda bir kural vardır. Birinci perdede gözüken silah, ikinci perdede patlar. Bu bir kuraldır. Size söyleyeyim bunu. Dolayısıyla tiyatro oyunlarında silah gördünüz mü? Anlayın ki o patlayacak. Şimdi insanlar da sizin elinizde silah gördü mü patlamasını bekler. Siz onu eğer bir türlü doğru bir iletişim tekniğiyle insanları sunamazsanız, elinizdeki gücü, o son sözü söyleme gücünü, sizi kimse sallamaz, son sözü de karşı taraf söyler. Annen baban söyler, sevgilin söyler, iş arkadaşın söyler, patronun söyler. Çocuğun bile son sözü söyleyebilir. Sonra dersin ki bu çocuk beni niye dinlemiyor? Dinlemiyor çünkü sen son sözü söylemeyi bilmiyorsun. Dolayısıyla ateş etmeyeceksen o silahı göstermeyeceksin. Silahın, ki kesinlikle taşınmasına karşıyız. Bireysel silahlanmaya karşıyım. Ama silahın kendisini çıkıp göstermektense silahı birinin görmesi daha tedirginlik yaratır. Senin göstermek istemiyor gibi davranman. Dolayısıyla insanları son sözü söyleyebileceğini hissettirerek bastırmak daha önemli. Tekniklere geçmeden önce, son söz söyleme tekniklerine geçmeden önce bir bilelim bakalım bu son sözü söyleyememe nedir? Yani kötü örnekleri de var. Karıştırmayın onunla hakimiyeti veya birini yönetebilmeyi. Mesela şununla karıştırmayın. Aşk muhabbetlerinde işte ikili ilişkilerin başında, romantizmin başında vardı işte. Seni seviyorum. Hayır canım ben seni seviyorum. Ya tamam da ben seni seviyorum. Tamam canım ben de seni seviyorum. Ya şimdi seninki sevgi ama sen bilmiyorsun ki ben seviyorum yani. Ben de seni seviyorum da tatsızlaşmaya başlar. Bu değildir. Yani kapat sen kapat, yok Allah'ını seversen sen kapat, Allah seni değil. Peki başka ne değildir? Örnek 2. Böyle beyefendi insanların hakaretleşmesini görürsün. Mesela böyle şu elit semtlerde, ne demekse bu da her semt elit değil gibi sanki ama pahalı semtlerde, insanların daha böyle görgülü olmaya çalıştığı semtlerde diyelim ki 2 araba işte dokundu kazara birbirine. İşte 2 kişi iner. Beyefendi işte dikkatsizsiniz. Öbürü der ki işte hayır canım siz dikkatsizsiniz. Şimdi bunları normalde işte bir iki tartışıp bilmesi lazım ya. Bunları bir türlü bitiremez. Küfür de edemiyor. Saygısız, hadsiz. Hadi canım sen de böyle hani arabayı binmeden önce son bir lafı koyayım. Bu kavgalarda daha kötüdür işte. Patates, patates çocuğu, kumpirin evladı. Böyle birbirlerini giydirirler. Şu an sansürlüyorum. Kumpir çocuğusun sen. En son söyleyen. Çünkü şiddet uygulamayı nihayet yavaş yavaş bırakan bir toplumuz. İnsanlar birbirini dövdü mahkemeye gidiyor iş. Ama o arabaya binerken son böyle bazıları
acelesi vardır ya da üşeniyordur. Arabanın camından kumpir çocuğu der. Böyle son sözü söyleme çabaları da değil dediğimiz. Üçüncü bir örneğim daha var. Örnek 3. Pazarlık fetişleri. Bunlar gerçekten bir fetiştir. Yani bundan zevk alır. Pazarlık için yaşar. Herhangi bir ürün görsün de pazarlık yapsın. Hatta bu enişte genelde bu. Eniştendir ya da dayındır. Enişte genelde başkası bir şey satın alırken de yanında götürülür. Hadi enişte, saldır enişte. Alın enişte kraken. Salarsın enişteyi, saldırır. Bir şey diyeyim ki 300 lira enişte gider. Selamünaleyküm. 100 olur mu? 100 var. Bende 100 var. Bu gereksiz bilgiyi verdikten sonra adam anlar ki bu ölücü, yani donanım haber. Der ki yani 300 fiyatı. Tamam hadi 150 olsun hadi. Hadi sar gidelim işimiz olsun. Adam derken bize gelişi, o da tabii yalan söylüyor da, bize gelişi 250 beyefendi der. Bu konuyu uzatmayayım, vur tut. Çünkü en son sözü o söyleyecek ki, onun dediği fiyattan alınacak ya. Adam 200'e kadar iner. Bu da 190 der. 190 ama daha da çıkmam. Öbür taraftaki beyefendi tamam ikimizin ortası olsun 195. 192.5555 olur mu? Çünkü son sözü söyleme fetişi var dedim ya. İşte bu tip konular değil. Çünkü bu biliyorsunuz daha önce size anlatmıştım. Çeşitli paradokslar ve dilemmalar. Bunlar neydi? İşte sonsuz döngüye giren olaylar. Açıklama bölümüne linkini koyarım, görürsünüz. Nedir bu? İşte Aşille kaplumbağanın paradoksu vardı. Aşille kaplumbağa yarışa başlayacak. Kaplumbağa biraz önden başlıyor. 50 metre önden. Diyorlar ki Aşil hızlı koşan bir savaşçı, biliyorsunuz tarihte bu Aşil tendon hikayesi. Aşil kaplumbağayı yakalayabilir mi? Doğal olarak herkes diyor ki tabii ki yakalar. Bir filozof diyor ki şimdi diyor Aşil diyor koşarak kaplumbağanın olduğu yere geldiği zaman, orası neresiyse, kaplumbağa biraz daha ilerlemiş olacak. Mantıklı değil mi? Yani bir parça daha ilerler. 1 santim bile olsa. Aşil diyor tam o 1 santime gittiği zaman kaplumbağa yine biraz ilerlemiş olacak. Aşil ne zaman kaplumbağayı yakalasa kaplumbağa 1 adım bile olsa ileri gidecek. O zaman diyor sonsuza kadar yakalayamaz. Tabii ki böyle değil yani. Daha hızlı koşacak, geçecek falan ama bu mantıkla bu adamlarla pazarlık edemezsin. Çünkü sen hatta tatmin de edemezsin. Hayatta mutlu da olmazlar. Doğum günü hediyesi verirsin, ne gerek vardı? Güzel bir iyilik yaparsın. Ya bak ben istedim diye değil. Bir yere götürürsün, buraya niye geldi? Dolayısıyla yani sen onu tam mutlu edeceksin, o biraz öteye gider. İkili ilişkilerde bu hepten kötüdür. Aşkım işte beğendim burayı. Ya işte burada değil de şurada olsak iyiydi. Bilmem ne konserine götürürsün. İşte haftaya da bilmem neyin konseri geliyor. İşte bu, o son söylediği söz var ya, seni kanser eder. Bunların bir de böyle saçma sapan çocuklarda başlıyor aslında. O yüzden çocukça diyorum. Son dokunma, son vurma, işte kavga etmeye çalışırken falan. Bu daha çok böyle çocukça olur ama bunlar da son sözü söylemenin fiziksel versiyonu. İş hayatına girdiğin zaman toplantılarda görüyorsun bunu. Bunlar genelde istemez yük zihniyette. Birisi bir sunum yapar. Cık, olmaz. Dersin ki neden olmuyor beyefendi? Olmaz işte. Çünkü o son sözü söyleyecek ve fikrini belirtecek ki kimse de onun fikrini sallamaz yani bu arada. Ama maalesef bir şekilde yönetici olmuştur bir yerlerde. Olmaz. İşte o egodan dolayı, o son sözü yutmamasından dolayı işler her zaman istediğin gibi gitmez. Kariyer katildir bunlar. İşte dokunmalı versiyonunda adamın ağzını burnunu kırmışlardır. Onunla mutlu olur. Ama en son ben bir tane salladım. Nasıl salladım? Şarkısı var bunun. Son söz söyledim. Adımı diye. Tabii bu son sözün bir de uzadığı, saçmaladığı yerler vardır. Sinema filmleri. Sinema filminde bakarsın iyi kötü karakter bir şekilde birbirlerini pıstırırlar. Çekip vuracak. Ziv. Ya öldüreceksin adamı, niye bu kadar konuşuyorsun abi? Adam zaten ölecek. Ne yapacak? Öbür tarafta mı anlatacak? En son bir şey söyledi, çok koydu bana. Öldün zaten. Neyi uzatıyorsun? Öldüreceği adama konuşur. Sonra kafaya mermiyi, tavayı yedi mi bayılır. Dolayısıyla filmlerin bu bölümleri bana saçma geliyor. Filmlerde aslında çok konu dışına çıkacağım ama şey de saçma geliyor bana. Hani sende bir silah var, başkası at o silahı diye silah çekiyor. Niye atıyorsun silahı abi? Senin de elinde silah var. Birbirinize doğrultmuşsunuz zaten. Çek vur. Ama tabii bu konumuzun dışı. Bazı insanlarda o son sözü söyleme hastalığı seni uyuz eder. Ve işin kötüsü sen onun kabul ettiğini, ona pes ettiğini söylesen bile kesmez onu. Tamam dersin, haklısın. Ya haklıyım da bak nasıl haklıyım. Dersin ki vallahi haklısın, yemin ederim haklısın. Pes ediyorum abi. Vallahi tamam ya, ne diyorsan yapacağım. Öyle birden kabul etmekle olmaz. İlk önce ne anladın onu söyle. Dolayısıyla bu insanlardan kurtulamazsın da, böyle Spider-Man'e yapışan Venom gibi ruhunu emerler siyah siyah. Bu da hayatta son söz söylemenin fetişlerinin diğer örneği işte sana.
Bazense o son sözü beklemek birazcık ömür götürür. Böyle mesela ilişkinin başları WhatsApp'tan birisi sana yazdı. Bizim dönemimizde MSN var tabii de şimdi WhatsApp var. WhatsApp'tan birisi yazdı, işte bir şey söyledi. Sen de bir cevap bekliyorsun. Hani sevgili miyiz, değil miyiz? O yemleme sorusu var ya. Attın, bir de güp güp atıyorsun. Bunu yazarsam diyorsun ya batacak ya çıkacağız. Gönderdin. O son söz bir gelmez. Bazıları da manyaktır. Yazıyor, yazar, nokta nokta, bekle bekle, yazıyor, silindi durdu, yazıyor. Bunu yani iş içinde, aşk içinde, meşk içinde yapanlardan nefret eder insanlar. Ben de birisiyle yazışıyorsun. Yani koskoca adam sana söyleyeceği yarın seminere gelecek mi, beraber miyiz, değil miyiz? Yazıyor, yazıyor. Bir adam gönder, bir gönder. Yani ilk yazdığın ilk 3 harfi yolla, ben bir tahmin edeyim. Yazıyor, siliyor. O dakika kapatsan ayıp, çünkü çevrim dışına gideceksin. Elinde kalır, öyle beklersin. Telefonun ışığı söner, tekrar açarsın. İşte o da son sözü söyleme kabızları. Bunlar son söz söyleme kabızıdır. İçini şişirirler senin. Kabızlık onda, gaz sende. Bazense son sözü inanmaz. Yani ayrılıksa hele ki söylersin, dersin işte ben yürümeyeceğine inanıyorum ve işte ayrılalım. Bir şans daha ver. Ya bunu yapmayın. Çünkü orada vaatler başlıyor. İlk önce inkar, sonra üzgünlük, pişmanlık, sonra da öfke başlar. 3 aşamadır bu. İşte bir şans daha ver. Ne olur yalvarırım, yalvarırım. Bak çok iyi bir insan olacağım, melek olacağım. Sonra lanet olsun niye olmuyorsun ki, bilmem ne ki. Bu aşamayı mutlaka görürsünüz, son sözü siz söylediyseniz. Bu aşamada kırılmayın. O yüzden birazdan tekniklerini anlatacağım size 5-6 adımda. Doğru kullanırsanız bu çirkin aşamaya girmezsiniz. Çünkü siz ayrılıkla ilgili, duygusallıkla ilgili son söz söylediniz mi? Çok ucuzlaşan, çok değişen, çok çirkinleşen insanlar göreceksiniz. İş hayatında da olacak bu. İstifa edersin, oturur karşında, ya istifa etmeni anlıyorum ama zam yapalım. Şimdi bu ne biliyor musun? Yani şimdiye kadar senin değerini bilmiyorduk. Şimdi anladım. Şimdiye kadar beleş çalıştırıyordun o zaman. Yani 2.000 liralık adama giderek 3.000 veriyorsan bu terbiyesizliktir. Durma. Eğer maddi durumun çok buna muhtaç değilse durma. Çünkü 3.000'i ya vermez ya verirse yine zam yapmaz. Yine süründürür seni. Dolayısıyla böyle son andaki aşkta, işteki vaatlere inanmayın. Bazense böyle teknoloji, işte WhatsApp falan filan mesajlar, SMS'lerde de oluyor bu. Saçma sapan son sözler var. Bir şey söylüyorsun, emoji atıyor. Ya bir şey, çok önemli bir soru soruyorsun, kararını bekliyorsun. İnsan şununla cevap verir mi ya? Bu ne? Yani ben bundan ne anlayayım ki? Hadi bundan bir anlam çıkardım. Bu ne? Yani emoji ile son söz söylenir mi ya? Bunlarla veda eden, bunlarla son söz söyleyen insanlar var. Ben şimdi bundan ne anlayacağım? Yani gidelim mi, gelelim mi? Diyorsun ki yarın sinemaya gidelim mi? Yani tamam, müsaitsin, kaçta gidelim hiç sormuyor. Bunu söyleyip gidiyor. Uyuz oluyorsun. Ertesi güne kadar içinde şişiyor. Çünkü bu geliyor mesela, şu emoji. Bu diyelim ki hadi lafı koydum, daha da konuşmam bu konuyu. Şu ne abi? Ya bu ne Allah aşkına? Bunlar nedir ya? Ne olur iletişim emojilere, yani tamam MRB, SLM kısalıyor da bu kadar da kısalmasın artık. Bir cümlede yazın ya. Beşiktaş'ta, ki kitapta bunun hikayesini anlattım. Beşiktaş'ta bir ayrılık konuşmasına tanık olmuştum. Normalde belki yani 2 dakikada konuşulacak şey 15-20 dakika, 1 saat sürdü. Benden sonra da sürdü muhtemelen. Çünkü bazen o son sözü söyleyemezsin. Ağzında büyür. Nefes almanı keser, yutkunamazsın, gözlerinden yaş olur akar. Bazense o son söz zordur, adama koyar. Şimdi gelelim bu son söz olayının doğru verilmesine. Her şeyden önce başkası, toplantı ortamındasınız, arkadaş ortamındasınız ve sizi yapmadığınız bir şeyle itham ediyor. Söylediği şey, iddiaları falan çok yanlış. Bırak. Hemen kesme. Son sözünü hemen söyleme. Yani diyor ki işte sen aslında şöylesin böylesin. Öyle değilsin. Herkes de biliyor ve ispatın da var. Bırak kussun. Döksün, döksün, döksün. Rezil olabileceğin dibine kadar gitsin. Arada gaz da ver. Böyle mi düşünüyorsun gerçekten? Yani tam olarak anlamadığım şey şu. Sence şöyle miyim? Döksün, döksün. Batacağı kadar batsın. Ya da işte kendine göre çıkacağı kadar çıksın, yükselsin. Bir anda tamam anladım. Ama aslında biliyor musun ki şöyle pat diye düşsün. Son söz söyleyeceksen son söz tokat etkisi yaratmalı. Yani vurup geçmeli.
Anne baba ilişkilerinde son söz söyleyen baba ya da anne figürü olacaksa birbirlerini desteklemeliler. Çocuklarda son sözü söylemek için biraz yaşınızın büyümesi gerekiyor çünkü. Türk ailelerinde öyle kolay değil. Baba akşam Mahmutlardayım deyip kapıdan çıkıp hadi gittim. Yani bu biraz sorunludur. Lütfen son sözü rica ile söyleyin. Aile bağıysa olay. Hele ki aile bağıysa ve söyleyeceğiniz son söz köprü atacaksa yutun onu, yutun. Söylemeyin. Çünkü kan bağında, aile bağında o son söz biraz adama koyuyor zamanla. İkili ilişkilerde son söz çok önemli. Çünkü ikili ilişkilerin seyrini son sözü söyleyen belirler. Genelde ilişkinin bir tarafı daha aktif, daha karar verici, bir tarafı daha pasif, daha itaat edendir. İlk günlerde belli olur kimin son sözü söyleyeceği. Hatta ilk iki buluşmada. Ve kim dominantsa ortaya çıkar. Yani erkeklerinkine maço dönüyor, artık demiyorum. Maçoluk diye bir şey yani bilmiyorum, halen vardır illaki. Kendini öyle hisseden vardır en azından. Ama diğer yandan örnek bir diyalog söyleyeyim size. Mesela diyelim ki X ile Y, kadınla erkek buluşuyorlar, konuşuyorlar. Arasında bir sohbet var. Ve bir tanesi artık son sözü söyleye aşırı dominant olmuş. Diyor ki aktif olan, aşkım nereye gidelim? Şimdi pasif olan o kadar alışmış ki bir şey söylediğinde ters tepecek, kavga çıkacak, tatsızlık çıkacak. Sen nereye dersen aşkım, sen nereye dersen kuzum. Bu ne biliyor musun? Ben mayın tarlasına girmem. İlişkiniz bu aşamaya geldiyse çok üzücüdür. Lütfen oturup buna benzer bir diyalog yaşıyorsanız lütfen oturun bir daha düşünün. Seviyorsanız kurtarın, sevmiyorsanız kalp masajı yapmayı bırakın. O ilişki yaşam destek ünitesindedir artık. Çekin fişi. Sen bir taraf bunu dedikten sonra işte baskın olan taraf der ki ya tamam işte bu kez sen seç. Yani konser mi, sinema mı? Bu aslında yine ben seçmek istiyorum. Benim mutlu olmam önemli ama hadi sen seç. Ben ikiye indirdim. Yoktan seçmedi. Diğer taraf pasif gariban olan der ki kadın ya da erkek. Bebeğim işte aşkım hangisinde mutlu olacaksan ona gidelim. Önemli değil. Benim için fark etmez. Bu patlamayı getirir. Zaten tartışmalar vardı ilişkide. Ne demek fark etmez diye girişir öbür taraf. Burada asıl amaç yani konuyu tartışmaya açmak. Biz genellemeyi görürüz burada. Hep böyle diyorsun bilmem ne. İşte bu işin tatsız tarafı. Demek ki son sözü söylemek, karşı tarafı ezmek, sürekli güçlü olmak, baskın olmak, dominant olmak, bir kedi yavrusuna dönüşmüş bir insanla mutlu olamayacaksınız. O kadar da iyi bir şey değilmiş değil mi son sözü söylemek hep? Şimdi son sözü söylemenin bir de rest versiyonu var. Yani blöf. Şimdi burasını tavla, okey, poker diye örnek vereyim size. Patatesini oynadım, merak etmeyin pokeri, kumarbaz değilim. Tavlada bir an vardır. Böyle karşı tarafın çok kırığı varsa sen de coşarsın, açılırsın. İşte o cesaret. Okey'de böyle elinde 2 okey vardır. Çift okey'e artık döneyim. O şansını zorladığını bilirsin ama dönmeye devam edersin ya. Böyle elinde de patlayabilir. Efsane bitişi de yapabilirsin falan filan. Ama poker örneğine geçersek, pokerde diyelim ki elin kötü. Ama karşı tarafın da elinin kötü olduğunu hissettin. Yer de kötü falan filan. 100 fasulyen var, 10 fasulyeyi attın ortaya. Karşı taraf da 10 fasulyeyi itti. Diyorsun ki onun da eli kötü, o da beni sınıyor. Ve sen niye bilmiyorum böyle bir şey yapasın ama hayatta çünkü bunu yapıyorsunuz. İlişkilere birazdan benzeteceğim size. Bütün fasulyeleri sürüyorsun. 90 kalan fasulyenin 90'ını da sürüyorsun ve rest çekiyorsun. Korkutmak istiyorsun. Ve orada karşı taraf da 90 fasulyeyi sürüyor ya ve elinde hiçbir şey yok ya. Birbirine benzemeyen kağıtlar var ya, işte o duygu ilişkilerde de oluyor. İkili ilişkiler uzadığı zaman o son sözü söyleme ahmaklığı olur. Cahil cesareti. Nasıl? Böyle konuşursunuz. Karşı taraf diyor ki ya ben senin şu oyunu sevmiyorum aşkım der. Bu taraf niye bilmiyorum coşar. O zaman istersen bir süre ara verelim. Şimdi sen o son sözü söyledin. Onu insana tıpa yapıyorlar. Peki canım dediği anda bu içim burkulur. İki tarafta burnundan kıl aldırmaz. Seven insanlar ayrılır, yoluna gider. İşte al sana son söz. Son sözün bir de gurur veren versiyonu var. Ben futbol aşığı değilim ama Euro 2008'e götüreceğim. Futbol fanatikleri anladı şimdi. Türkiye-Hırvatistan maçı. Ve uzatmalara gitmiş. Uzatmalarda da bir maç 120 dakika uzar. Uzatmalara 119 golü yemişiz. Ve tam uzatmanın uzatmasında 121. dakikada bakın ne oldu. Kapatma çabasında Uğur Boral. Bravo Uğur. Rüştü çıktı. Bu arada Rüştü yerinde değil. Modric ortaya. Tehlike var. Gol pozisyonu. Emre karambol anı. Ceza alanı. Semih.
Semih! 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 1-1, inanılmaz bir maç! İnanılmaz bir maç, 1-1! İnanılmaz bir maç! Olağanüstü bir maç, 1-1! İşte o zaman manşet olmuştu. Son sözü Türkler söylüyordu. Türkler bitti demeden bitmez. Son sözü Semih söylemişti. Bizim futbol adına gururlu olduğumuz dönemlerden biriydi zaten. Şimdi konumuza geri dönelim. Çünkü size neden son söz söylemek bu kadar teknik gerektiriyor ve nasıl yapabilirsiniz bunu, onu anlatacaktım. Son söz söylemeden önce lütfen derin bir nefes alın ve karşı tarafın tamamen boşalmasını bekleyin. Özellikle bitti mi? Peki söylediklerim bunlar mı? Şunları mı anlıyorum? Deyip maddeleyin. Maddeledikten sonra doğru mu? Bu mu tam olarak demek istediğin diye bitirin. Yani o diş macunu sıkarsın, rulo yapar, tüpün son damlası da çıkar ya. Emin olun ki içeride macun kalmadı. Evet der, arkasına yaslanır. Peki dersin, ben şimdi fikrimi söyleyeceğim. İlk önce onun söylediklerinden, onun haklı olduğu yerleri alın. Biraz onu yükseltin. Atıyorum 2 dakika falan, çok uzun değil. Ve sonra kendi haklı olduğunuz kararlı olarak, %100 kararlı olarak final yerinizi söylemeden önce derin bir nefes alın. 3-4 saniye beklediniz. Kesin fikrim şu ki, bakın kesin, artık eminim, bundan sonra tekrar konuşmaya gerek kalmadığını düşünerek fikrim şu ki diye kesin girin. 3 cümleyle tak diye vurun. Yükselttiniz ve tak diye düşürdünüz. Kesin kararınızı verdiniz ve sonrasında mümkünse ayağa kalkın. Yani konuşma benim için bitmiştir. Önünüzde iş yeri ise bu, kapaklı bir defter falan varsa kapatın. Kalemi takın, yerine koyun. Yani ben kararımı verdim. Son konuşmam bu. Alırsan alırsın, almazsan masada kalır. Bitirdikten sonra, son sözü söyledikten sonra karşı tarafın gözünün içine bakmayın. Çünkü böyle bir konuşma hakkı doğmuş gibi hisseder. El sıkışın, vedalaşın. Ve şurası çok önemli. Mühürleme. Bitti, son karar verdiniz. O yutkundu, sustu, anladı. Mühürlüyorsunuz. Mühürleme de şudur. Tekrardan konunun ısıtılıp önünüze gelmeyeceğinden emin olmanız lazım. Az önce de söylediğim gibi ben bu konuyu tekrardan tartışmayacağımıza eminim. Sana da teşekkür ediyorum gibi. Aşk meşk ise bunu biraz yapmanız tabii ki daha yumuşak şekilde olacak. Ama lütfen son sözü söylediğiniz mi emin olun ki bir daha karşınıza gelmesin. 2 önerim var. Son söz aşk konusundaysa, ayrılıksa lütfen defalarca özür dilemeyin. Özür dilediğin sürece karşı tarafa umut doğacaktır. Ve son söz bir istifaysa 3-5 kuruş zamma, yalan vaatlere, size şimdiye kadar o değeri vermeyen insanlara inanmayın. Ve unutmayın, son söz eğer akrabayaysa, anneye babayaysa, çocuğunuzaysa yutun onu, yutun. Söylemeyin. Şimdi size sorum şu. Sizin hayatta söylediğiniz son söz neydi? Ya da son sözleri söyleyebilen bir insan mısınız? Yazın yorum bölümüne, göreyim. Size bu son söz söyleme takıntısıyla ilgili bir de film önereyim. Hatta bütün takıntılar üzerine enfes bir filmdir. Jack Nicholson'ın As Good As It Gets diye bir filmi vardır. Enfes bir filmdir. İzleyin. Pazar günü eğlencesi, sevdiğinizde çok güleceksiniz. Ben Önük Tatar. Yazın bakalım son söz sizin başınızı nasıl yaktı, söyleyebiliyor musunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.